Yılbaşı ve Noel temasına bayılıyorum. Yılbaşı dönemleri içimizi ısıtacak çok tatlı bir dönem bence. Her yıl Kasım-Aralık ayı geldi mi içimi bir mutluluk kaplıyor. Filmler, diziler hatta oyunlarda bile bu döneme özel eklenen yılbaşı içerikleri beni her zaman ayrı bir heyecanlandırıp mutlu ediyor. Sevdiğim diziler arasında da çok tatlı yılbaşı Noel özel bölümleri var elbette. Ama işin içine diziler de girerse bu liste uzar gider. O yüzden buyurun efendim, sevdiğim yılbaşı Noel temalı ve kış mevsiminde izlemekten çok keyif alacağınız filmler listesi. Listemizin ilk sırasında Home Alone, Evde Tek Başına 1 ve 2. filmi yer alıyor. Yılbaşı Noel dedim mi birçoğumuzun aklına kazınan filmlerden Evde Tek Başına serisi gelir mutlaka. Evde Tek Başına 1 ve 2. filmine bayılıyorum. Benim en sevdiğim favori filmlerim arasında. Çocukluğumdan bu yana belki 100, belki daha fazla izlemişimdir desem hiç de abartmış olmam, emin olun. Her yıl geleneksel bir şekilde yılbaşı Noel dönemleri yaklaşırken battaniyemi üstüme çeker, yanıma atıştırmalık bir şeyler alıp Evde Tek Başına'yı keyifle hiç sıkılmadan izlerim. Aslına bakarsanız yılbaşı döneminin dışında normal zamanlarda da aklıma geldikçe oturup izlediğim filmlerden biridir. Acayip seviyorum bu filmi ve her defasında izlerken de sanki ilk defa izliyormuşçasına bana o tatlı güzel duyguları yaşatmayı başaran nadir filmlerden. Hala izlemeyen var mı aramızda? O zaman konusunu kısaca özet geçeyim. Noel tatilini yurt dışında geçirmek isteyen McAllister ailesi uçağa yetişme telaşıyla Kevin'ı evde unutuyor. Küçük dostumuz Kevin önce Noel dileği olan ailesinin yok olmasını sağladığını sanıyor ve Noel arifesini evde tek başına geçiriyor. Kevin Noel tatilinde insanların evde olmadığını fırsat bilen hırsızlar ile tek başına mücadele ediyor. Sonradan tabii ki hayatta yalnız olmanın zorluğunu anlayan Kevin ailesinin değerini anlıyor. Evde tek başına her yaşta izlemekten çok keyif alacağınız tam bir Noel klasiği olan filmler arasında. Grinch. Listemizin ikinci sırasında Grinch yer alıyor. Başrolünde Jim Carrey'nin oynadığı küçük yaşta dış görünüşünden dolayı birçok insan tarafından dışlanan Grinch, İnsanlardan iyice uzaklaşmış, Noel'den nefret eden, tek başına kasabadan uzakta yıllarca bir dağın tepesinde yaşayan biri haline geliyor. Grinch için anlatılan hikayeleri sürekli dinleyen ufak dostumuz Cindy, Noel'de kimsenin yalnız olmaması gerektiğini düşünüyor ve bir gün cesaret edip tek başına Grinch'in evine gidiyor. Ve maceramız bu şekilde başlıyor. Grinch kış dönemleri ve Noel zamanlarında izleyebileceğiniz eğlenceli filmler arasında. A Christmas Carol, Charles Dickens'ın hikayesinden uyarlanan ve bir Noel şarkısı olarak çevrilen A Christmas Carol, gerçekten dönemi için fazlasıyla etkileyici görünen çok gerçekçi bir animasyon film. Aslında animasyon film deyince sadece çocuklara hitap ediyor gibi algılanmasın. Yetişkinlere fazlasıyla hitap eden, hayatımıza dair güzel mesajlar içeren, dersler çıkarılması gereken bir yapım. Hikayesinden özetle bahsetmem gerekirse sürekli aksi, hiçbir şeyden memnun olmayan, insanlara sürekli kötü davranan yaşlı ihtiyar Ebenezer Scrooge'un hikayesini ele alıyor. Bir gün eski iş ortağının hayalet olarak onu ziyarete gelmesiyle geçmişe yolculuk ederek hayata dair gerçekleri görmeye başlamasını konu alıyor. Başrolünü ünlü Jim Carrey'nin canlandırdığı A Christmas Carol, yılbaşı Noel temasıyla birlikte oldukça keyifli vakit geçireceğiniz bir film. Charlie'nin Çikolata Fabrikası. İçimizi ısıtan filmler vardır ya, işte Charlie'nin Çikolata Fabrikası, kış döneminde geçmesiyle benim içimi ısıtan filmlerden. Bu filmin aslında daha eski bir versiyonu da var ama ben size Johnny Depp'in başrolde oynadığı 2005 yapımı olan bu filmi tavsiye edeceğim. Bir kitaptan esinlenerek yapılan Charlie'nin Çikolata Fabrikası, izleyiciyi güzel duygulara sürükleyen, güzel mesajlar içeren bir film. Ailesiyle birlikte zorluk içinde yaşasalar da imkanları kısıtlı da olsa Charlie'nin o umut dolu yaşam sevinci yüzünüzü gülümsetiyor. Bu filmi ne zaman görsem oturup izleyesim geliyor gerçekten. Tatlı, keyifli vakit geçireceğiniz güzel bir filmdir. Tavsiye ederim. Bu arada bu filmi izlerken fazlasıyla çikolata krizine girebilirsiniz. Aman diyeyim, ölçüyü kaçırmamakta yarar var. Alın üstünüze battaniyenizi, tadını çıkararak, yudumlayarak sıcak bir çikolata için. İçinizi ısıtsın. Bir de isterseniz yanına birkaç parça çikolata da koyun. Oh, mis gibi. Hadi afiyet olsun. Ghostbusters 2. Olası bir hayalet görme durumunda hemen arayacağınız kişileri biliyorsunuz, öyle değil mi? İlk filmiyle büyük ilgi toplayan Hayalet Avcıları'nın devam filmi olan bu filmde ekibimiz bu defa yılbaşı gecesini kurtarmaya geliyor. Back to the Future serisi. Şimdi yılbaşı Noel temasıyla ne alaka kardeşim diyenleriniz olabilir. Yılbaşı Noel temasında sevdiğim filmlerin yanında benim için Back to the Future gelir. İzlemekten hem çok keyif aldığım hem de izlemekten hiç sıkılmadığım, bana her defasında aynı duyguları yaşatan nadir yapımlar olarak en sevdiğim filmler arasında yerini alıyor. Normal zamanda olsun, yılbaşı dönemlerinde olsun benim için geleneksel haline gelmiş bir şekilde her zaman izlemekten büyük mutluluk duyduğum filmler arasında. Aramızda hala bu harika film serisini izlemeyenler var mı? Hiç vakit kaybetmeden izleyin derim. Günümüz koşullarında da hala izlenesi enfes filmler arasında. Bu filmi o dönem nasıl yapmışlar hayret doğrusu. Bayılıyorum sana Back to the Future. Buz Devri. Buz Devri geçtiği buzul çağı dönemi kar temasıyla yılbaşı döneminde geçmiyor olsa da benim yine çok sevdiğim, içimi ısıtan kış temalı bir animasyon film. Yani Buz Devri 1 dışında Buz Devri 1 Yılbaşı Macerası isimli kısa bir film de çıkardılar. Dilerseniz onu da izleyebilirsiniz. Kutup Ekspresi.
Başroldeki küçük dostumuz yeni yıla olan heyecanını ve Noel Baba'ya olan inancını iyice yitirmiştir. Yeni arkadaşlıkların kurulduğu bu küçük dostlarımız Noel Baba'yı görmek, o yeni yıl ruhunu sonuna kadar yaşamak için Kuzey Kutbu'na tren ile fantastik bir yolculuğa çıkıyorlar. Dostluk, dürüstlük, umudumuzu yitirmemek gibi tatlı güzel mesajlar içeren Kutup Ekspresi tam içinizi ısıtacak, kaç yaşında olursanız olun izlemekten keyif alacağınız tatlı bir aile filmi. Gremlins. Hem nostaljik, klasikleşmiş bir film olmasıyla hem de korku komedi türünde bir film olmasıyla Gremlinler gerçekten 80'ler döneminde yapılmış, fazlasıyla ilgi toplayan ilginç bir film. Kısaca özet geçmem gerekirse, başarısız mucidimiz oğluna yılbaşı hediyesi olarak Gizmo adını verdiği bu sevimli yaratığı satın alır. Ancak bu şirin görünümlü küçük dostumuz konusunda dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır. Sudan olabildiğince uzak durmalıdırlar. Güneş ışığı ve parlak ışıklardan uzak tutulmalıdırlar. Yoksa zarar görürler. Son olarak gece yarısından sonra kesinlikle beslenmemelidirler. Bunların hepsi bir araya gelince ne mi oluyor? Yılbaşı geceniz bir felakete dönüşebilir. Bu şirin Gizmo dostumuz hızlıca çoğalıp muzip, yaramaz, baş belası ama aynı zamanda neşeli çılgın yaratıklara, gremlinlere dönüşüyor. Bir yılbaşı klasiği olan Gremlinler keyifli vakit geçireceğiniz filmlerden. Çılgın Aile Yılbaşı Tatilinde. Ünlü komedyen Chevy Chase'in başrolünde oynadığı Çılgın Aile Yılbaşı Tatilinde filmi tam bir klasikleşmiş, eğlenceli filmler arasında. Noel dönemini çok fazla önemseyen Clark bu dönemi sevdikleriyle birlikte mutlu bir şekilde geçirmek ister. Tabi üst üste gelen aksilikler planlarını bozmaya başlar. Rengarenk yılbaşı süsleriyle dolu olan bu komedi filmi tavsiye ettiğim filmler arasında. Elf. Bir klasik olan bu Noel filminde Buddy isimli ana karakterimiz elfler arasında büyüyor. Yıllar sonra aslında bir elf olmadığını, oraya ait olmadığını öğrenen Buddy, New York'a gerçek babasını bulmak için bir yolculuğa çıkıyor. Arthur Christmas. Noel Baba'nın oğlu olan Arthur, yaşam dolu olan, Noel ruhunu sonuna kadar yaşayan bir gençtir. Noel zamanı bir aksilik sonucu hediyesi unutulan küçük bir kıza Noel hediyesini yetiştirmek için eğlenceli bir yolculuğa çıkıyor. Uçaklar, trenler ve arabalar. Absürt komedi ve eğlenceyle fazlasıyla güldüren, yer yerde dram içeren, insanı güzel duygulara sürükleyen gerçekten çok tatlı komedi, macera türüyle soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak, oldukça eğleneceğiniz bir yol filmi. The Christmas Chronicles. Ünlü Kurt Russell'ın Noel Baba rolünü üstlendiği eğlenceli bir yılbaşı filmi. Açıkçası bu filmi izlemeden önce pek beklentim olmadan izlemeye başlamıştım ve hoşuma giden sürükleyici, eğlenceli bir Noel filmiydi benim için. Noel Baba rolüne de Kurt Russell çok yakışmış gerçekten. Filmi izlerken bunu çok net hissediyorsunuz. Şöyle bir kafa dağıtayım, stres atayım diye izleyebileceğiniz keyifli bir film. Tavsiye ederim. Evet sevgili arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Umarım keşfetmediğiniz güzel filmler de gösterebilmişimdir sizlere. Eğer sizin de yılbaşı Noel temasına ve kış mevsimine uygun film tavsiyeleriniz varsa elbette yorum kısmında yazabilirsiniz. Şimdiden herkesin yeni yılını kutluyorum. O videoyu hangi yılda izlerseniz izleyin. Herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar diliyorum. Yeni yılda dilerim ki her şey gönlünüzce olsun. Güzel şans kapılarının açıldığı, mutlu güzel yıllarınız olsun ömrünüz boyunca. Ben Enes Gemci. Kendinize çok iyi bakın efendim. Ve son olarak eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak beni çok mutlu edebilirsiniz. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.